Selam dostlar, ben Age of Tactics. Bu videoda sizlere sunucu birleşimi ile ilgili Age of Empires Mobile'ın tüm paylaşımlarını, Supercore, Facebook ya da köşe yazıları gibi tüm yazılarını değerlendirerek sunucu birleşimi ile ilgili tüm detaylara değinmeye çalışacağız dostlar. Şimdi şöyle ilk yayınladıkları sunucu birleşimi ve yeni sezon modu ön izlemesiyle ilgili görsellerden bahsedelim. Soldaki görselde şaşalı bir kale görünümü görüyoruz. Bu ilk yayınladıkları 9 Şubat'ta yayınladıkları gönderi bu arada. Burada sunucu birleşimin ısınma dönemi hakkında ve de yeni sezon modu ile ilgili bazı bilgiler veriyor. Nisan ayını ilk burada duyurmuşlardı. Sunucu birleşimi ısınma dönemi için bu aşamada krallığınızla birleşecek diğer tüm krallıklar görüntülenir. Sunucu birleşimi sohbet kanalları ve sunucular arası dünya haritası görüntüleme özelliği kullanıma açılır. Bu süre boyunca oyun içi etkinlikler aracılığıyla görevleri tamamlayarak yeni sunucu için etkinlik ilerlemesine katkıda bulunabilir ve sunucu genelindeki ilerleme ödüllerini alabilirsiniz diyor. Isınma dönemi bence bir hayli böyle keyifli, tatlı geçecek gibime geliyor. Ya çünkü hem sohbet kanalları olacak, haritada bulunabileceğiz, etkinlikler var olacak, sürekli ödül toplayacağız. Aktifliğin çok önemli olduğu bir süreçten bahsediyoruz diyebilirim. Ama tüm bunlara ek olarak şurada çok önemli bir detay görüyoruz arkadaşlar. Diyor ki bize takip eden etkinlikler olarak Mayıs ayında ise bir göç etkinliği başlatacağız. Yani sunucular birleştikten sonra eğer böyle birbirlerini beğenmeyenler falan olursa ya da bazı problemler çıkarsa göç de edilebilecek diyor. Bu göç 287 ve sonrasındaki serverlar için ilk defa yapılmış bir göç süreci olacak. Sunucu birleşimi olmadan yapılacak bence. 287'nin altındaki diğer serverlarda ise sunucu birleşimi sonucu çıkan anlaşmazlıkları önlemek adına ya da birleşme sonucu çıkan kavgaları bitirmek adına göç imkanı sunulacak. Bence bu biraz mantıklı olmuş. Birleşme sonuçta birkaç farklı server'ın bir araya gelmesi demek. Eğer kişiler tarafından bir araya gelmek hepimizi zorlarsa göç etme imkanımız oluşacak. Yeni sezon modu diyor. Bu mod Yıldızlı Görkem sezon modunu level atlaması gibi bir şey. Yeni sezon moduna yükselecek artık. Bazı yeni kurulan krallıklar yeni sezona girmeye hazır olana kadar geçici olarak Yıldızlı Görkem sezonu modunda kalacak diyor. Sağ tarafta gördüğünüz 9 Şubat'ta Age of Empires Mobile'in paylaştığı bildiride ise ilk sunucu birleşimi etkinliğinin Nisan ayında olacağını, daha geniş bir dünyadan valilerle savaşacağımızı ve birleşimden sonra yeni kurduğumuz imparatorluğun hemen hızlı bir şekilde güçlenebilmesi için bonus birçok etkinlik başlayacağını bildiriyor bize. Ardından yepyeni sezon modu resmi olarak yayınlanacak. Buradaki yepyeni sezon modundan kastı bence şu sızdırılan hero'lar işte T8, T9 asker görünümleri ya da şu başarılar sistemiyle ilgili şeyler olabilir diye düşünüyoruz. Şimdi konunun biraz daha detayına girelim arkadaşlar. 2026 Mart ayı geliştirici köşesinde yayınlanan iki farklı sorunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada diyor ki daha önce duyurulan sunucu birleşimi etkinlikleri hakkında bir şey paylaşabilir misiniz? Vali şöyle bir geri bildirim almış arkadaşlar. Sunucu birleşimi etkinliklerinin zamanlaması ve kurallarını duyurmak üzereyiz. İşte geçici takvim. Önümüzdeki hafta sunucu birleşimi etkinlik döngüsü ve katılımcı sunucuların kapsamının duyurulması, Mart'ın son haftası ise resmi sunucu birleşimi etkinlik kurallarının açıklanması, Nisan başında da sunucu birleşimi etkinliğini tanıtan videonun yayınlanması diyor. Etkinlik başlamadan önce ise birleşecek sunucuların tam listesi toplulukta duyurulacak. Şimdi biz zaten bu Nisan başındaki videoya kadar geldik. Videoyu birlikte izleyeceğiz. Ben inanın yani video çekeceğim diye bugün daha videoyu izlemedim. Ben de merakla bekliyorum. Birlikte bakacağız yani tüm detaylarına. Sağ tarafta da böyle küçük bir ekstra gibi bir şey var aslında. Burada da İmparatorluk Ödülü Age of Empires Mobile'a geri dönecek mi diyor vali. Şöyle bir cevap almış. Evet, İmparatorluk Ödülü Nisan'da geri dönüyor ve her zamanki gibi dop dolu olacak. Burada aslında bize bir duyuru yapıyor. İmparatorluk Ödülü etkinliği sırasında her gün giriş yaparak yepyeni bir kahramanın kilidini açın diyor. Yani yepyeni bir kahraman gelecek İmparatorluk Ödülü ile beraber. Buna ek olarak toplama ve diğer günlük aktiviteler aracılığıyla çift ödüller kazanıp büyük miktarda kaynak biriktirebilirsiniz. Yeni canavar karşılaşmaları ve mini oyunlar yolda. Şu mini oyunları merak ediyorum. Yani ben böyle garip bir şekilde oyunun içine gelen diğer oyunları seviyorum abi. Gerçekten merakla bekliyorum ben. Bazılarımızın gerçekten çok sevdiği iç kale temaları sunulacak abi. Ve de burada güzel bir şey daha söylüyor. Başka bir oyuncu aynı temaya sahipse seninle iç kaleleriniz bitişikse özel efektlerle tetiklenecekmiş. Zaten developer'ın da dediği gibi
Dört gözle beklenecek çok şey var. Bu yüzden takipte kalın diyor. Biz de burada kanalımızın reklamını yapalım arkadaşlar. Hala abone değilseniz abone olun, takipte kalın. Şöyle ilerleyelim. Karşımıza Supercore player'larıyla paylaşılmış olan sunucu birleşimi ön izlemesinin ilk sayfası. Birinci parşömeni çıkıyor. Catherine demiş ki imparatorluk yeniden düzenleniyor. Zirveye dönüş zamanı demiş. Arkadaşlar bu arada bu sunucu birleşimi biraz gerekli bir hal aldı. Neden gerekli bir hal aldı? Bu sunucu birleşiminden önce 195. server'a kadar yapılmış olan bir göç süreci geldi ve bu göç sürecinden sonra bazı server'lar boşa düştü. KVK'larda ya da ıssız çöllerde boş rakiplerle savaşıyorduk. Boş sunucunun içinde bulunan azınlık da mutsuz oluyordu. Boş sunucuya karşı rahat bir şekilde savaşan sunucu da mutsuz oluyordu. Şimdi çok fazla geri bildirim aldıklarını düşünüyorum. Çok fazla olumsuz ileti aldıklarını düşünüyorum. O yüzden bu sunucu birleşimiyle bunun önüne geçmeye çalıştılar. Umuyorum böyle boş 3 tane server'la bizim server birleşmez mesela. Ya bunun da önüne geçeceklerini düşünüyorum ben. Orada bir herhalde denge sağlarlar gibime geliyor. Ama bir yandan da hiçbir server'ı kapatamayacakları için artık bu server yok gibi bir şey diyemeyecekleri için ya her birleşen sunucular arasından bir iki tanesi bence boş kalacak. Yani aslında totalde 6 sunucu birleşiyorsa 4 sunucu birleşiyormuşuz gibi bir şey olacak diye düşünüyorum ben. Şimdi demiş ki bize sevgili vali, imparatorluğa büyük değişiklikler geliyor. İlk sunucu birleşimi planı resmen duyuruldu. Okey. Bugün sana sunduğum ilk sunucu birleşimi ön izlemesi birleşimin zaman çizelgesini, katılan sunucuları ve ileriye dönük beklentileri içeriyor. Daha ayrıntılı bilgiler ise kademeli olarak paylaşılacak. Gerçekten de kademeli olarak paylaşıyorlar abi. Aşağıda gördüğünüz gibi 287. imparatorluğa kadar yani Diyar birden 287. imparatorluğa kadar sunucu birleşimine dahil olacağız. Burada şunu fark ediyoruz arkadaşlar. Birazdan farklı bir görselle daha bu bilgiyi tetikleyeceğim. Daha önce göç Diyar birden 195. server'a kadar yapılmıştı. Şimdi farkındaysanız 278'e kadar genişlemiş olduk. Büyük ihtimalle hani bu şey kayıpları oluyor ya mesela 6. sezon şu an çok uzun sürdü. Tahmin ediyorum 195. serverla 287. serverlar arasını 195'in altındaki serverlara süreç olarak yaklaştırmak istedikleri için bunu yaptılar zaten. Yani aslında bir denge kurmaya çalışıyorlar. Bizim şikayetlerimizle bir denge kurmaya çalışıyorlar. Ama biz çarklar 50 kere geldiği için bundan da şikayetçi oluyoruz. Neyse bu şimdi böyle düşüncelerimizi yargılıyormuşum gibi oldum bir anda. Şöyle sağ taraftan devam edelim. Burada tahmini bir birleşim programı paylaşıldı arkadaşlar. 10 ile 13 Nisan arasında pilot sunucular ısınma aşamasına girecek ve de 14 Nisan'da birleşmeleri artık netleşecek. Deneme birleşimi için seçilen sunucular diyor. Yani herhangi birimiz olabiliriz. Yani rastgele atabilirler. Fakat size denk gelirse bu deneme birleşimi için seçilen sunuculardan biri olursanız eğer yani pilot sunucu olursanız tahmin ediyorum ki farklı ödüllerle teşvik edilirsiniz diye düşünüyorum. Resmi sunucular da 12 Nisan'la 15 Nisan arasında ısınma aşamasına girecek. 16 Nisan'da da artık 287. imparatorluğa kadar olan tüm serverlar, tüm sunucular birleşmiş olacak. Birleşmeden sonra 10 gün sürecek özel sunucu birleşimi etkinlikleri olacak arkadaşlar. Bu etkinliklerde gerçekten o kadar çok söylediler ki bol ödül olacak gibime geliyor. Supercore bildiriminden sonra artık bakın sağda solda sürekli tahmini yazıyordu. Daha net bir bildiri geldi. Yani tahmini dedikleri değerler artık gerçek veriler olmaya başladı. En solda gördüğünüz gibi az önce sunucu birleşimi programını paylaşmıştım sizlere. Bu ortaya 23 Mart'ta Age of Empires Mobile'in yayınladığı bildiriyi paylaştım. Okumak isteyenler okuyabilir. Zaten bir önceki sayfada burada sizlere anlattığım şeyleri buraya metne dökmüş. İsterseniz böyle detay bir şey göreceğinizi düşünüyorsanız burayı da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben size burada şunu göstermek istiyorum. Bakın burada göçün grup bildirimi. Hatırlarsanız yani göç etmiş arkadaşlarımız burayı hatırlayacaktır. Bakın burada farkındaysanız şöyle bir ayrım vardı. Şimdi ben göç için Diyar 1 ile 195 arası diyorum ya. Bakın 195. server şurada grup 4'te ondan önceki tüm serverlara göç edebilir halde. Yani 195 ve altındaki birçok server birlikte göç edebilir halde. Ben bahsederken 195'e kadar olduğunu söylememin sebebi şu. Aşağıya bakarsanız grup 6 ve 7'de 195 üstü serverları arasında göç ettirmiş. Yani onların süreci bizden daha geride kaldığı için onları hiç bize bulaştırmamış. Grup 5'e kadar böyle 195. serverlar. Grup 5'ten sonraki serverlarda ise
Farkındaysanız 293. server'a kadar şurada görüyorsunuz göçler gerçekleşmiş. Yine bu arada DR1 ile İmparatorluk 287 arasında da bu şekilde gruplar paylaşılacak diye tahmin ediyorum. Bu sefer burada hangi sunucuların birbiriyle birleştiğini ya da birleşebileceğini ya seçerek olacak bu ya da şart koşulacak bize gösteren bir tablo paylaşılacak bizimle. Akabinde sunucu birleşimi ön izlemesinin ikinci parşömeni bizlerle paylaşıldı arkadaşlar. Burada artık biraz daha detaylara giriyoruz. Bize diyor ki eski sınırlar silinip giderken ufukta yeni bir çağ beliriyor diyor. Bu ikinci imparatorluk birleştirme ön izlemesi birleştirme kuralları ile veri aktarma mekanizmalarının tüm duyurularını sunuyormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle başlayalım biz de. İmparatorluk birleştirme etkinliği kuralları diyor. Birleştirme 3 aşamada gerçekleştirecek. Burada da göreceksiniz görüntülenme aşaması, ısınma aşaması, üçüncü aşamada birleşim aşaması zaten. Burada da yazıyor. Şöyle birçok etkinlikte gördüğünüz gibi aşamaları tek tek gösteren bir görsel bırakmışlar buraya. Bunu ıssız çölde, KVK'da her yerde bu şekilde görüyorsunuz zaten. Bir şu görüntüleme aşamasına geçelim. Bu aşama 24 saat sürer. İlk 8 saat boyunca sistem genel imparatorluk gücünü ve vali gelişimini birkaç faktör üzerinden değerlendirerek imparatorluğunun eşleştirmesine hazırlar. Belirli imparatorluk gruplandırmaları yaklaşan birleştirme duyularında açıklanacak diyor. Benim az önce göç örneğini verdiğim şeyden bahsediyor aslında burada. Bu görselde farkındaysanız şurada bir arkada bir mavi ve burada da 4 tane farklı bir nokta görüyorsunuz. Burada aslında sanki 5 sunucu birleşecekmiş gibi görünüyor ve not olarak da şöyle bir şey bırakmış. Birleşecek imparatorluk kesinleştikten sonra sınırları geçerek o imparatorluğun sunucusunu görüntüleyebilirsin. Bu aşama boyunca imparatorluk birleştirme ayrıntılarını ve birleştirme kurallarını da inceleyebilirsin. Daha sonra bu 24 saatlik süreç bittikten sonra ısınma aşamasına giriyoruz arkadaşlar. Isınma aşaması böyle görevlerle ilerleyecek gibi. Bazı böyle dönüm noktaları atlattıkça daha fazla ödül alacakmışız gibi duruyor. Günlük görevler aşama görevleri olarak ikiye ayrılacakmış. Günlük görevler yani zaten adı üstünde her gün yenilenecek. Aşama görevleri ise meteor madeninde devamlı olarak gelen görevler var ya. Bu aşama görevleri de onlar gibi olacak. Yani böyle başarılar gibi aslında. Devamlı gün gün tamamlayıp devam ettirebileceksiniz yani. Burada bir görsel paylaşılmış ısınma görevleriyle ilgili. Bakın yanlış görmüyorsam şurada bir yüzde var. Yüzde kaçını tamamladığınızı göreceksiniz sanırım. Aktif oyuncuların bunu tamamen tamamlayabileceğini düşünüyorum. Böyle burada yapamadığımız bir şey çıkacağını düşünmüyorum. İkinci ön izleme sayfasının ikinci sayfasına bakacaksak da birleşim aşaması diyor. Artık bu son hazırlık dönemi. Geri sayım sona erdikten sonra imparatorluklar birleşecek dostlar. Ve diyor ki sunucu bakıma gireceği için yürüyüş birliklerini ve kuyruklarını buna göre ayarla diyor. Peki bu birleştirme esnasında neler olacak? Şurada bakalım. Oyun karakteri korunur diyor abi. Bunu direkt şöyle geçebiliriz. Kişisel veriler korunur diyor. Yani iç kale inşası, teknoloji, kahraman, birimler, tüm kişisel gelişim, ilerlemeleri korunacak. Keşif, ada taktikleri ve ordu talimi tüm oyun içi ilerlemeleri korunuyor abi. Arkadaşların ve engellediğin insanlar sosyal ilişkilerine bir şey olmuyor. Kişisel postandaki mesajlarına bir şey olmuyor. Erdemin de gitmiyor abi. Peki ne gidiyor? Yani belli ki bir şeyler gidiyor ki bize burada korunur diyor. Yani sıfırlanan bir şeyler var ki korunanlardan başladı bu böyle anlatmaya. Şimdi burada da onları göreceğiz aslında. Burada birinci maddeden başlıyor. İttifakla ilgili kısma geldik şu an. Diyor ki ittifak tabyaların yıkılır. Tabya herhangi bir zamanı olmadan herhangi bir yere yerleştirilebilir. Aynı durum alt tabyalar için de geçerlidir diyor. Tüm bayraklar yıkılacak, inşaat kaynakları iade edilir ve iade edilen kaynaklar limiti aşabilir diyor. Ve burada şöyle bir ayrıntı var. Bir ittifakın inşa edebileceği bayrak limiti yeni dönüm noktalarından etkilenir diyor. Üçüncü maddede ise haritada bulunan ittifak toplama merkezleri, etkinlik binaları, inşaatlar, askeri tezi her şey yıkılır diyor abi. İlgili inşaat kaynakları iade edilir ve yine bu iade edilen kaynaklar limiti aşabilir. Burayı biraz hızlı geçeceğim çünkü ittifak yönetimiyle ilgili olduğu için arkadaşlar. Başkent binaları inşaat kaynakları iade edilmeden yıkılacak. Başkent binalarını değiştirmek kaynak harcamaz fakat yine de zaman gerektirir diyor. Her ittifakın ittifak onuru sıfırlanacak ve yeni bir ittifak onuru uygulamaya konacak arkadaşlar. Dost ittifak ilişkilerimiz komple sıfırlanacak, tüm ilişkiler korunacak. İttifak teknolojisi harika binaları
ve harika teknolojisi dahil tüm ittifak gelişimi ilerlemesi korunacak dostlarım. Sonraki başlık direkt böyle sıfırlanacağıyla ilgili. Zaten öyle olacak da dünya haritası sıfırlanır diyor abi. Tüm topraklar başlangıç durumlarına döner ve yeni dönüm noktalarına göre kilitleri açılır. Belirli kilit açma kuralları oyuna bağlıdır. Dünya haritasındaki ilk işgal ödülleri de sıfırlanır. Yani ilk işgallerde ödüllerimizi alabileceğiz. Zaten ilk işgal ödülleri sıfırlanmamış olsa garip olurdu. Yani yeni bir harita ve işgal etmeye gidiyorsun. Birileri daha önce işgal etmiş gibi. Olmaz öyle bir görüntü. Sunucu birleşmesinden sonra dönüm noktaları sıfırlanır ve dünya seferi olarak değiştirilir diyor arkadaşlar. Orijinal sunucudan atanmış tüm krallık pozisyonları ve şehir pozisyonları da sıfırlanacak. Bayağı burada kütür kütür sıfırlanıyor yani. Ve tüm birleşim süreci boyunca, yani bu 10 günlük süreç boyunca tüm etkinlikler kullanım dışı olacak abi. Çapulcu, hazine avı, harika, düşmüş sınır, şafak, hiçbir şey yapmayacağız. Sadece ödülleri almak için birleşimle ilgili etkinlikleri oynayacağız büyük ihtimalle. Daha sonra resmi rehber görüyorsunuz arkadaşlar. Burada aslında az öncekilerin biraz daha böyle açıklayıcı hali var. Tarihleri belirtmiş. Burada sunucu birleşiminin 3 aşamasını böyle özet bir hale getirmiş. Az önce konuştuğumuz şeyler zaten bunlar. Korunan kaynaklardan bahsetmiş arkadaşlar. Karakter, bina, kaynak, posta, sosyal, savaş geçmişi ve kişisel oyunla ilgili her şey korunacağını söylemiş. Bir sonraki sayfada ise sunucu birleşimi düzenlemelerinden bahsetmiş. Burada diyor ki ittifak liderleri ve R4'ler mutlaka okusun diyor. Burası bildiğin ittifaka dair atılacak tüm adımları gösteriyor dostlarım. Ve daha sonra tüm oyuncuların dikkatine demiş. Az öncekilerin özeti gibi geliyor arkadaşlar. Aşağıda ise ne diyor? Sıralama yenilendi ve sıfırlandı. Bu haftanın etkinlikleri hepsi kapalı ve süreli mağaza etkinlikleri olacakmış. Bu rehberden sonra ise böyle bir görsel paylaşıldı. Hatta dün paylaşıldı arkadaşlar. Her ay paylaştıkları masaüstü arka planı bu ay yine paylaştılar. Farkındaysanız burada bir göç hali gibi bir hal var ve yepyeni bir krallık oluşturuluyor gibi duruyor. Burada benim ilgimi çeken 3 kahraman oldu. Sezar, Barbarossa ve Guan Yu'yu görüyorum sanki. Yani şu Guan Yu mu? Guan Yu'ya benziyor. Bunların Barbarossa ve Sezar olduğu çok belli ama sanki Guan Yu daha kiloluydu gibime geldi yani. Burada güzel detaylar var aslında. Bakın, farkındaysanız kalenin çatıları genelde mavi ve bayraklar mavi. Fakat aşağıdan içeriye kırmızı birimler ilerliyor. Ve şurada mavi birimleri görüyorsunuz tam takvimin arkasında. Burada aslında birleşmeyi net bir şekilde gösteren bir takvim oluşturmuşlar. Böyle gidenler de harbiden uzağa gidiyor belli, yani ciddi bir yere gidiyorlar. Buna bir de açıklama getirdiler. Şöyle: Nisan ayı geldi diyor. Zaten dün paylaşılmıştı bu da. Burada güzel bir detay var. O yüzden buraya eklemek istedim. Diyor ki Age of Empires Mobile sizler için Nisan'a özel bir masaüstü duvar kağıdı sunmaktan mutluluk duyuyor. Okey. Bu ay büyük güncellemeler geliyor. Tamam. Birleştirme etkinliği ve yeni büyük sezon modu çok yakında. Bu büyük sezon modu beni böyle biraz germiyor değil arkadaşlar. Bana böyle farklı yenilikler gelecekmiş gibi geliyor. Dün mesela bakımın gelmesiyle kahramanların kartlarının etrafı parıltılı böyle altın görselleri falan oluşmuştu. Böyle bilmiyorum, böyle garip ve hiçbir sızıntı bilgi olmadan sağlam bir şey yapacaklarmış gibi duruyor. Umarım böyle kimseyi üzen bir şey olmaz. Çünkü insanlar gerçekten yatırım yapıyor, birikim yapıyor bu hale gelmek için yani. Ben güzel olacağını düşünüyorum ve bu sunucu birleştirmeden sonra gerçekten daha böyle aktif, canlı bir şekilde savaşlar gerçekleşeceğini ve daha mutlu olacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Bunlarla beraber başarılar sistemi geldi. Bildiğiniz gibi başarılar sistemi de bu tüm olaylara ek olarak çok küçük pasif kalıyor ama bazı başarı logoları edineceğiz gibime geliyor ve bunları paylaşabilecekmişiz. Güç, büyüme, sosyal ve anıt olmak üzere 4 kategori altında çeşitli zorlukları tamamlayarak hedeflerimize ulaşacağız ve özel başarı madalyalarının kilidini açacakmışız. Ya benim buradan anladığım kadarıyla şuradaki böyle 2 tane bira var ya, bu sohbetle ilgili bir şey olacakmış gibi. Şu 1000, yani adetten ötürü beni biraz şaşırtıyor. Bir yandan da efsanevi rengine, yani zor bir aşama olsa gerek bu 1000. Ama ne olduğunu kestiremiyorum. Yani kaç gündür oynadığımızla ilgili bir şey olsa şunu
derdim. Büyük ihtimalle şu oynamayla ilgili olduğunu söylerdim. Çünkü 365 yazıyor ya, oradan bir gün bildirisi yapmış olabilirler bize ama bu daha çok sohbetle ilgili gibi geliyor. Buradaki şu logo bence ittifakla ilgili bir durum bu. İttifaktaki yaptığımız bir ilerlemeyle ilgili olacak. Bu ise sanki çağ, yani çağ logosuna benziyor bu. Bu yeni çağa geçtiğimizde falan da böyle bir logo vardı. Ama hepimiz aynı anda logo kazanmış oluruz. Yani madalya kazanmış oluruz. Bu biraz garip olur öyle olursa. Ama onun gibi bir şey olabilir. Belki de başarıların seviyesini gösterir. Yani yedinci seviye başarılarla ilgileniyorum ben ya da altıncı seviye başarılarla ilgileniyorum gibi. Böyle sayfa sayfa tamamladığımız bir şey olabilir diyorum ben. Arkadaşlar bir de dün Age of Empires Mobile artık bir video paylaşacağını söylemişti ve o videoyu paylaştı. Hadi gelin birlikte videoyu inceleyelim. Böyle durdura durdura devam edeceğim bu Hey arada. everyone, welcome back to Dev Channel. I'm Peter. Age of Empires Mobile Peter version konuşuyor. Konuş 1.11 Peter. is almost here and is packed with exciting new content. Today I'll walk you through the highlights including the new seasonal matchmaking mode, Başlangıç geldi. Gördüğünüz Stellar gibi Dynasty, the Stellar Dynasty geldi ve Empire Merge geliyor şu an. Empire Merge Şimdi bunların detaylarına girer büyük ihtimalle. feature, the achievement system, the return Başarımları of the zaten fan favorite konuşmuştuk ve hayranların favorisi Empire Bounty diyor. Empire Bounty event series with fresh updates and some exclusive early details on Yepyeni 4 krallıklı KVK modu hakkında bazı özel ön bilgileri de dahil olmak üzere öne çıkan özellikleri anlatacakmış. Tamam. 4 krallıklı KVK modu. Öyle mi? Yani ıssız çöl gibi ama daha kısa sürecek. the brand new Four Kingdom KVK mode, Primordial Conflict. Without further ado, let's get into Başla this. abi. Ha, bu en başta gördüğümüz o dedim ya şaşalı bir kale görünümü var. Çok iyi görüntü bu arada. First up, and easily the biggest feature of version 1.11, the Tamam. all-new seasonal matchmaking system, Stellar Dynasty. Yıldız Stellar Dynasty Hanedanlığı. is available exclusively to kingdoms Bu that have zaten az önce bahsettiği Stellar Dynasty bu işte. a Stellar Glory season. In this new grand season format, Bu yeni büyük sezon formatında hundreds of kingdoms will yüzlerce enter krallık a devasa bir massive rekabet arasında competitive birlikte girecek. Şu ekranı bir inceleyelim. Burası bu arada çok başarısız bir ekran olmuş ya sanki. Yani pasif kalmış, böyle çocuklaşmış yani oyun. Şu yazılardan ötürü mü öyle hissediyorum bilmiyorum ama bilmiyorum, böyle güzel görünmüyor diye düşünüyorum. Pazar var gördüğünüz gibi. Ödülleri görüyorsunuz. Kingdom, Aliens, Personal ve Glory Records. Ve My Ranking diyor. Bir rank kastığımız bir yerden bahsediyor burada. arena together. Over the course of the season, kingdoms Ha, that bu meet şeye the benziyor upgrade şu an. requirements Gördüğünüz will gibi climb through dynasty maden vardı levels. ya. Levels start at Meteor 1 madeni and kısmına rise benziyor through bu 7 sanki. tiers, all the way up to the pinnacle. Aynen, Kingdom. ilerleme The sağladıkça higher your ödül kingdom alacağız. climbs, the Buna bizi better alıştırmaya rewards for çalışıyorlar every gibi member. geldi The biraz top ya. 8 kingdoms by dynasty point. Ne diyor? Hanedan puanlarına göre en üst 8 krallık doruk noktası olan zirve hanedanlığı aşamasında kıyasıya mücadele Kingdoms edecek will diyor. O da then battle it sanırım out şu, in the climactic burası. apex. Immortal Dynasty. Buradan bahsediyor sanırım. Burası sanırım devam eden şey gibi. Issız Çöl'de başarımlar vardı ya, kişisel ödüller vardı. İttifakla birlikte yaptıklarımız falan vardı. Çöl boyunca yaptığımız şeylerdi. Bu da sanırım öyle olacak. Ve bu arada sağ üstte gördüğünüz gibi bakın şurada 34 günlük bir süreç görüyorsunuz. Yani bu bir ayda bir yenilenen bir şey değil. Sezonda bir yenilenen bir şeye dönüşecek gibi. Görkem sezonundan bahsediyorum. Season. At the end of each stage, level changes are determined based on your kingdom's ranking and total dynasty points accumulated. On top Ödüller kötü bu arada ya. Yani zamanlar çok az. Hızlandırıcılar bayağı 2 saat, 1 saat falan. Şunlar ne? Onu merak ediyorum şu an. of that, governors can earn dynasty contributions by completing personal or kingdom dynasty Tamam, achievements and tamamlayarak. participating in dynasty. Fetih ilerlemesi. Bir dakika, şu aradaki görsele tekrar bakacağım. Orada küçük bir görsel gördük gibi. And Şu. Ha, bu ada taktikleri. Abi her şeyi tekrar mı yapacağız biz? Hani bu da Island Tactics diyor zaten. R1 diyor.
Tamam, bir participating in dynasty göster bakalım. conquest progression, which can then Ada expand taktikleri in the dynasty güzelleşiyor abi. store on Biraz whatever region zorlaşacak is yours. ve Stellar Dynasty güzelleşecek isn't gibi. just Şu mağazayı bir these incelemek goods in istiyorum the tekrar bir dynasty store saniye. on Burada yukarıda yalnız farklı şunu biliyorum. Şu ne abi? Şurada farklı şeyler var. İksirler falan. Tuhaf. Bu sefer parasına benziyor bu arada. Bu da büyük ihtimalle e, Dynasty parası gibi bir şey olacak herhalde. Teknik puan alabiliyoruz. 200'e kadar alabiliyoruz. Hızlandırıcılarımız şöyle 20 çarpı 8'den 3'e bölsek 6 günlük falan alınabiliyor buradan. 3 kere 8 24 20'şer günlük. Bunlar 20'şer güne mi tekamül ediyor? Aynen 20'şer günlükte hızlandırıcılar var. Şurada da var. 4 gün 24 günlük hızlandırıcılar falan var. Valla şu güzel. Şurası güzel yani. 200 adet 200 adetse güzel. Bence iyi yani. Çünkü gerçekten toplamak zor abi. Dynasty isn't just a revamp of the seasonal system, it adds new dimensions to how kingdoms compete. Under the new framework, kingdoms will find it easier to match against opponents of similar Hı strength, hı. while the road to Tamam. the top rankings and the immortal career will be more challenging and rewarding than ever. Zaten The hep ödül Stellar ödül Dynasty ödül abi. preview Böyle bir list kicks off ya on beni October 22nd heyecanlandırıyorlar. with a grand 22 Haziran'da başlıyor diyor. Yani resmi olarak 12 Nisan'da biz ısınma sürecine giriyorduk. Ondan 10 gün sonra aynen bahsettikleri gibi 10 günlük süreçte herhangi bir etkinlik olmayacak falan demişlerdi ya, sadece birleşme etkinlikleri olacaktı. Birleşme etkinlikleri biter bitmez de Yıldız Hanedanlığı başlıyor. Yıldız preview then Hanedanlığı kicks off on sürecinden April hemen 22nd sonra da with bir the 5 grand gün sonra season da officially büyük launching sezon resmi on olarak April başlıyor. Burada 22nd. yeni kahramanlar Friends, it's falan time to start o zaman preparing. mı gelecek Next acaba? up is Empire Merge, the most talked about topic in the community Şu this past rozetler month. ne ya, masaya dizmiş? Ne bunlar? Pin Collection mı diyor? Ha, bunlar şey ya, tamam. Medeniyetlerin şeyleri değil mi bunlar, aynen. Bunlar onlar, tamam, bir şey yokmuş. The development team's goal is clear: create Empire Merge ekranı burada işte. Şurada yine böyle festival gibi bir şeyle ek mağaza falan gelecekmiş anladığım kadarıyla. Sunucu birleşiminin görseliymiş. Gerçekten şu arkada açıkladığımız görsel vardı ya işte. Kırmızılar geliyor. Bak bunlar da mormuş bu arada. Mavi değilmiş yani. Harbiden sunucu birleştirme görseliymiş o. Ya zaten mantıken öyle olurdu da şurada serverları falan görebiliyoruz. Kurallar, murallar. more Bakalım. active Devam competitive etsin battlefields abi. through merging, and we're fully committed to that version. The specific Empire Merge rules have already been announced in the community, with dedicated Şu böyle hızlıca geçiyorlar ya abi, sinirim bozuluyor. Orada bir şey in varmış the gibi community, hissediyorum with öyle that geçtikleri için. Burada böyle yeni bir görünüm mü bu? Bu hangi medeniyet acaba? Şurada bir puzzle mazıl görüyorum ama VIP 285 milyon gücünde VIP 5 mi olurmuş? Bu arada bakın bu şey. Umarım o da, sanırım bu yeni sezonla birlikte şey de gelecek. İşte Steam'de Age of Empires Mobile vardı ya. Mart ayının son çeyreğinde açılacaktı kullanıcı için. Sanırım şu an bakın kullanıyor, işte bak tuşlarla yönetiyor falan. Güzel abi, harika. dedicated explainer videos on Hı, burada bak gerçekten rules bir have şeyler veriyorlar, already bir been şeyleri de announced in the kaçırıyorlar community, benden with ya. dedicated Şurada bak explainer ufak bir şunu gördünüz mü? Bu niye siliniyor abi? Bu bir hata mı? Bence bunu sonradan ekledikleri için ekleyememişler. İlk görsel şu şekildeydi ya. Şöyle 5 tane vardı. Bu bir hatadır büyük ihtimalle. Yoksa bu ne böyle? Birleşeceğimiz yer mi? Yok, olamaz. Ha, 5 sunucu bu şekilde birleşip şuraya da gidiyor olabiliriz. Bunun kastı o bence zaten. Doğru, yine 5 sunucudan bahsediyor bence. Ama burada birleşme noktamız da şu 2001 noktası. videos on the way. The final Empire Merge list will also Ya be hepsi published gidip before geliyormuş the ya. Ben event de kicks onu off, hata so sandım. keep a close eye on our community announcements. Following Tamam, the version takip edeceğiz update, zaten. we're also introducing a brand new Madalya medal display görüntüleme system, sistemi achievements. sunuyoruz. As governors Başarımlar. Heh, işte merak ettiğim kısım. Güzel. Bu böyle şeyde de yok muydu ya? League of Legends'ta da yok muydu? Böyle başarımlarımız vardı. 3 tane koyabiliyorduk. Bu onun gibi bir şey mi? Şu başlangıç seviyesi. Hmm, farklı farklı şeyler var. Şunlar killerle ilgili falandır herhalde. Şu tamamını complete göstersene various bir. Hadi achievement be. quests in-game, they'll unlock exclusive achievement medals. From the achievement Hmm. editing interface, you can handpick Acaba şey olacak mı ya? Tema görünümleri gibi
Burada tema görünümlerini tamamladığımızda hani bir şey alıyorduk ya, dörtlü temayı tamamladıktan sonra ekstra bir bonus daha alıyorduk. Burada da onun gibi bir şey olacak mı acaba? Başarıları tamamladıktan sonra böyle ekstra bir bonus bir şey alacak mıyız acaba? It's Merak only ediyorum up şimdi. to 8 at a time to let other governors see your proudest 8 adede kadar moment. So get out there, sergileyebilecekmişiz. unlock more achievement Hmm. medals, and build your very own wall of glory. Now, for something that's going to get your blood pumping, Ne kadar sakin bir adam bu ya. the brand new Her KVK şeyi çok mode sakin launching in anlatıyor. May, Primordial Conflict. Starting on day 2, the battle stage begins. Hmm. Orası burası galiba. Bu dörtlü KVK'ya geldik şu an. A 3-day stretch where your kingdom faces a different opponent each day. You rack up points by Bu ne be? collecting primordial Çiğ gold mi? İlk çiğ. across the map and Şeydir o. Çeviri hatası olabilir fighting mi? for control of key Toplama structures yapıyor like bildiğin. order workshops. Primordial Dew also grants powerful Order buffs to your Workshop. forces. Whichever kingdoms wins this stage Sınıf earns the zamanı ve right to yerini choose seçme the hakkını time and kazanır. location of the Hmm. final showdown on Farklı bir görünüm bu arada. Bak şu Order Workshop'la ilgili bir şey olduğunu gösteriyor burada. Bir de şu beni şaşırttı. Bu acaba şeyle ilgili mi ya? Sunucu birleştirmeden sonraki süreçle ilgili bir nokta mı bu? Anlamadım şimdi onu. day 6, the ultimate showdown. Governors Hmm. from the remaining 3 kingdoms must migrate near the designated Kalan 3 kanal vali belirlenen kralın imparatorluk şehri yakınlarına göç etmeli kingdom's imperial city and ready their ve armies to ordularını fight for toplayarak control öz of the essence rafinelerinin refineries, kontrolü için collecting savaşmalı. primordial essence Bu da to şeye benziyor determine ya. the final points Hazine win. avı mıydı? One team Hazine will avı defy aynen. one team. Ha bak o da şey iksirler geldi. Ha bunlarmış işte iksirler ya. O iksirleri topluyormuşuz galiba. Yine bu iksirlerle de yani toplamadan da sıkı şeyler kazanabilecek Primordial miyiz? Onu mu Dew and anlıyorum ben? primordial essence can be exchanged for generous rewards in the event store. Don't miss out on this. Since Kaçırmam, Primordial kaçırmam. Conflict Merak is etme. slated for late April through May, some content is still in development and testing, so this video only covers the core gameplay basics. Before the Okay. official launch, we're planning a pioneer server test so everyone can get hands-on Test planlıyorsun. Tamam. Pilot experience serverlar. and share Okey. feedback. The official community will also be putting together detailed gameplay guides. Valla bu arada bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten artık daha açıklayıcı görseller paylaşıyorlar. Rehberler paylaşıyorlar. Sanki daha öncesinde bu şekilde değildi gibime geliyor. Governors, keep an eye out for the recruitment announcements. Bu da büyük ihtimalle o işte imparatorluk ödülüyle gelecek kahraman. And Demedi finally, demeyin. to close things out, the Empire Bounty Event Series. Running from April 18th to 27th, that's a full 10 days of Ha, events. bu o Here are some etkinlik of the bu. highlights. Kicking things off, Günlük olarak ne alıyoruz abi? Tırt. Bak aynen. Kahraman oymuş cidden. Şuradaki ablanın yüzüyle buradaki ablanın yüzü başka. Aynı kişi mi bunlar? Aynı kişiler herhalde. Yoksa aynı kolyeyi takmazlardı. Neyse. Çok kötü bir çerçeve. Çok az hızlandırıcı. Çok az sarı kafa ve çok az imparatorluk parası. is Yorumum Heroes budur. Audience. Okçu ve kılıççı. Bu Napolyon. Napolyon'un peşine mi geliyor bu? Napolyon'a Just like gelecek gibi before, evet. checking 4 times daily to earn the new hero Isabella I completely free. Don't forget to keep Tamam bunu farming. alırız. Sıkıntı Then yok. there's the battle Şu ne? event, Canavarlarla Confront yüzleş. Monsters. Earn confrontation orders by participating in Bak Empire bu güzel. Bounty Çok events. canavar Then keseceksek bu spending güzel. them to deal damage to monsters. Hasar vermek için kullanın kritik vuruş yapma şansınızda da bonus ödüller kazanın. Ha, o bu ekranda böyle. Ya mini With a oyunlar chance nerede to abi? land a Bu mu mini Thunderbolt oyun? strike for bonus Mini rewards. oyun buysa Start ben razı collecting değilim enough bundan. wanted posters and you can summon monster bosses. Then call in your allies to Ya bu arada bir şey söyleyeyim mi? Çok fazla mekanik geliyor. promote them İnanılmaz down. fazla yani. Participate in the confrontation bounty to raise your bounty level and unlock higher tier rewards. We've also got a super set Abi yapma ya. Yapma ya. Bana mini oyun bu muydu ya? Ya ben buna yine archery büyük ihtimalle çok monsters saracağım for ama championship. How to aim, release to fire, and kesinlikle closer to sararım ben bullseye buna ama to higher yani your score. kötüymüş ya Land oyun. consecutive hits for bonus points and watch out for luck arrows which can bring some fun stuff. Peter bir governor desene ya. Interactive citadel theme, Frost Moon Blood Bu ne be? with early pre-orders opening soon. Aa bir dakika bir dakika. Bu
şu kale görünümü daha önce gelmemiş miydi zaten? Aynen. Bunu bir gün 3 günlük değil de tamamen verirse ben de tamamlayayım artık ya. Bilmiyorum, burası çok mantıklı gelmedi bana alım için de. Bu şey iç kale görünümleriyle ilgilenenler için ya orası biraz. Version 1.11 covers the packed 2 months. April brings Emperor Merge, Stellar Dynasty, and the Aynen. action-filled Emperor Bounty events. While May sees the highly anticipated arrival Valla of en çok Primordial Hunt KVK'yı merak and ediyorum sure ya. plenty of Şu new dörtlü level KVK'yı merak addition ediyorum to yani. campaign. As always, thanks so much for watching all the Güzel, way to aldık bu the end. ödülü. Biz çoktan There's a aldık. Merak CVP etme. code for everyone. Grab it while you Bunları can. kaçırır See mıyız? you next time. Bye. Abi güzel. Yani ben kötü diyemeyeceğim. Bence güzel etkinlikler geliyor. Böyle kötü etkinlikler gelmiyor gibi. Bu da bizim video geldi, iyi. Bence olumlu, pozitif. Bana pozitif gibi geldi. Zaten sunucu birleşimi zaten hepimiz için gerekliydi. Biliyorduk bunu. Ya oyunun buna ihtiyacı vardı. Bırakanlar oldu. Göçle böyle saçma sapan bir sunucular hepsi bir araya girdi falan. Derken hem oyuncu kaybettik hem bazı serverlar boş kaldı. Sunucu birleşimi zaten şarttı ama sunucu birleşimiyle beraber güzel etkinlikler getirmişler bence. Abi valla ben bu Nisan ayından razıyım. Şöyle videoyu da beğenelim. Arkadaşlar sunucu birleşmesiyle ilgili şu ana kadar yayınlanmış her şeyi birlikte değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Eğer değerlendirmelerimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve görüşlerinizi yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Bu süreçte hep birlikte olacağız ve yine birlikte adımlar atacağız. Etkinliklerin hepsini yine birlikte yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere, taktikle kalın.